Arkadaşlar hepinize yeni bir videoda merhaba. Middle East Business Aviation isimli fuardan sesleniyorum size. Dubai'deyiz. Bu bir iş jeti fuarı ve ben size bu fuarı göstereceğim şimdi. Şöyle başladım bir tarafından yürümeye. Uçakların içinden yürüyerek hem de size burada ne oluyor? Neden bu uçaklar burada toplandı? Neden bu firmalar buraya geldi? Biraz onları anlatacağım arkadaşlar. Hemen şöyle çok kendimi göstermeden uçakları göstererek başlayacağım. Cirrus Vision Jet'i görüyorsunuz bu arada. Biz bu uçağı size incelemiştik. Sevgili Serkan Kozlu ile beraber 2022'deki bu fuarın 2022 versiyonunda inceleyerek sizlere gösterme şansı elde etmiştik. Ve de oldukça güzel bir uçak olduğunu o zamanlar yakından görmüştük. Şöyle tekrar bir göstermek istiyorum. Bütün uçakları böyle girmeyeceğim ama sadece bu uçakta tekrar bir şeyin üstünü çizmek istiyorum. Şurada bir buton var ve de tek tuşla uçak acil iniş yapabiliyor. En yakın meydanı buluyor ve de şartların hepsini kendisi yönetiyor. İniş takımını açıyor, flabını açıyor vesaire, gidiyor iniyor. Vision Jet o konuda oldukça iyi bir uçak. Paraşütü de var ayrıca. Hemen şöyle arkaya doğru gidelim. Embraer'in bakın 600'ünü görüyorsunuz arkada. Böyle öne doğru mesela 300'e yine Embraer'in uçaklarından. Şimdi burada ne oluyor? Şöyle söyleyeyim size. Buradaki uçak üreticileri geliyor ve de burada uçaklarını sergiliyorlar. Onun haricinde operatörler var. Yani nedir? Mesela Pegasus Hava Yolları bir hava yolu. İşte Türk Hava Yolları bir hava yolu. Bunlar gibi özel jet dünyasında da böyle hizmet veren firmalar var. Onlar da geliyor, almış olduğu uçakları burada sergiliyorlar. Mesela hemen şurada size göstereceğim. Mesela burada böyle bir uçak var. Bunun firmasını şu anda ben göremedim ama mesela demiş ki bizim uçağımız bu. İşte hizmet verdiğimiz arabalardan birisi bu. Gayet güzel bir şekilde burada ürünlerini sergiliyorlar. Ürünleri de uçak oluyor arkadaşlar. Yine şu aprondaki elektrik veren yanına geldik. Biraz ses yaptıysa kusura bakmayın. Hemen şöyle arkadaki manzara oldukça güzel uçak severler için. Her yerde bir özel jet ve de herkes kendini çekiyor uçaklarla. Bir fotoğrafım neden olmasın diyor. Burada mesela bir Boeing 737-700 var. Bunu da Boeing Business Jet getirmiş ve de bu uçak bir müşterilerinin uçağıdır büyük ihtimalle. Şimdi burada hem müşteri olarak yani operatör kendisi reklamını yapıyor. Uçağını burada potansiyel özel jet müşterilerine sunuyor. Hem de Boeing diyor ki ben böyle uçaklar yapabiliyorum. Bakın sadece hava yoluna uçak yapmıyorum. Görmüş olduğunuz bu uçakları ben kabinini size göre custom olarak 216 işte potansiyel iç mekan tasarımı görmüş olduğunuz gibi. Bu uçağın da bir detayını çekeriz sonra. Başka bir video olarak şu uçağın içini merak ettim. Boeing Business Jet videosu daha önce de yapmıştık. İroniktir, onu da Serkan Kozlu ile çekmiştik arkadaşlar. O da Boeing'in başka bir müşterisinin uçağıydı. Onu da çekmiştik, kanalda var. Bunu çekmemiştik. Ben aynı uçak sandım ama aynı uçak değilmiş. Bir de bunu da çekeriz. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edersek. Buradaki özel jet üreticileri geliyor. İşte Embraer, Dassault, başka Bombardier, aklınıza gelebilecek herkes. Yani küçüğünden büyüğüne herkes buraya geliyor. Boeing'inden Airbus'una uçaklarını sergiliyor. Operatörler geliyorlar. Uçaklarını gösteriyorlar. Bizim kabinimiz böyle. Şuralara uçabiliyoruz. Şöyle hizmetler veriyoruz. Ve de burada kim var? Operatörlere hizmet veren firmalar var. Yani bunlar ne yapıyor? Operatör bu uçaklarla yolcusunu bir yerden bir yere taşıdığı zaman işte mesela o diyelim ki İstanbul'dan yolcusunu alacak, Dubai'ye getirecek veya bilmiyorum Katar'a götürecek. Burada bir yer hizmeti desteği alması gerekiyor. Neden? İşte uçağa ikram yüklenecek, yakıt alacak. Yani burada bir temsilci olması lazım. İşte o firmalar da, temsilci firmalar da burada operatörlere kendi hizmetlerini sunuyorlar. Yani aslında tüm paydaşları bu havacılık fuarı, İş jeti fuarı bir araya getiriyor. Bunun sivil havacılıktaki karşılığı biliyorsunuz Paris Air Show, Dubai Air Show, İstanbul Air Show. Bunun sivil havacılıktaki karşılığı. O zaman ne oluyor? Dubai Air Show videolarından hatırlarsınız. Buralarda komple Airbus A380, Boeing 777'ler, 787'ler her şey oluyor. Şöyle bir tekrar önümüze dönüyoruz. Bakın mesela şurada bir Airbus gördüm ben. Airbus 220. Biz İstanbul Air Show'da 220'nin yolcu versiyonunu inceledik ve de burada mesela Business Jet, yani bir 220'den Business Jet yapmışlar. Bunun da içini merak ettim. Büyük ihtimalle çekeriz arkadaşlar. Burada kısıtlı vaktim var. Elimden geldiğince doğru kullanmaya çalışıyorum vaktimi. Hemen size şöyle uçağı birazcık göstereyim.
Daha sonrasında da şöyle bu tarafa doğru döndüğümüzde Falcon 8X. Mesela iş jeti dünyasında yine iddialı oyunculardan bir tanesi. Onun arkasında da 6'sı var. 6X. Hemen şöyle dönecek olursak Bombardier gördüm arkada. Bombardier'lar var. Mesela bakın uçağın üzerinde bir isim yazıyor. Air Corporate diye. O uçağın operatörü. Ama uçak Bombardier. Yani hem Bombardier kendi uçağını sergiliyor hem operatör kendi hizmetlerini sunuyor. Burada aslında potansiyel müşterilerini yakalayarak anlaşmaya çalışıyorlar. Mesela burada böyle bir uçak var. Hiç bak kimse yok önünde arkasında. Normalde böyle bütün her yer kapalı oluyor. Güvenlik önlemleri falan. Korumasız gördüm uçağı. Oldukça fazla geniş gövde uçak yok. Şurada bir tek Comlux'un uçağını gördüm arka tarafta. Comlux'un uçağının haricinde çok geniş gövde bir uçak görmedim. Hiç görmedim. Boeing 737, Airbus A220 şu ana kadar gördüğüm uçaklar. Ama şu mesela çok inanılmaz güzel duruyor değil mi? G700. Bir tabii ki bunlar iş jeti dünyasının artık en pahalı olan uçaklarından. Yani kocaman uçak gibi gözüküyor baktığın zaman ama içine binecek yolcu tabii ki parasını vermiş, uçağını almış ve de özel bir uçakla yolculuk yapan birkaç kişiden oluşuyor. Burada yine başka bir Bombardier Global 7500 var. Yani bu uçaklar, yani bu işin en artık top oyuncuları bunlar. Şöyle size göstermiş olayım. Bak az önce dedim ya uçak mesela orada sahipsiz duruyor. Burada bak Bombardier nasıl çevirmiş etrafını uçağın. Hani öyle fuara gelebilmek de yetmiyor. Bütün uçaklara hemen herkes her istediği gibi giriş yapamıyor. Randevu almak gerekiyor vesaire. Çünkü içeride mesela özel uçak alabildiği için buraya gelen potansiyel müşteri olmadık birisi olabiliyor ve rahatsız olsun istemiyorlar. Anlayabiliyoruz. Evet 6X'i görüyorsunuz. Biraz da istiyorsanız detaylarından bahsedeyim size arkadaşlar. Bu iş jetleri arasındaki rekabet menzil çok fazla rekabet oluşturuyor. Yani bir uçak kalktığı zaman bir yerden kaç saat uçabiliyor ve nereye kadar gidebiliyor? Bu iş jeti müşteriler arasında oldukça önemliymiş. Yani kesintisiz olarak ne kadar uçuyor bu uçak? Mesela şöyle söyleyeyim. Özel uçak sahipleri işte alıyorlar uçağı ve teknik iniş yaparak bir yerden bir yere gidiyorlar ya. Bu da aynı tekne işi gibiymiş. Yani uçağın olduğu zaman söyledikleri sürekli daha büyük uçak alma ihtiyacı hissediyormuşsun. Mesela bakın burada işte bir operatör uçağını getirmiş ve de önüne de bir Formula arabası koymuş. Bakın diğer tarafta da bir süperkar var. Bir Ferrari var. Diyor ki biz size işte prestij getiriyoruz. Biz size güzellikleri getiriyoruz. Ve burada bir 737 daha var. Royal Jet'inmiş. Royal Jet'te yine bir operatör bu uçağı almış, kabinini kendine göre yapmış ve arkada bir Boeing 737 daha var. Şurada da bir geniş gövde var. Onu da Comlux opera ediyor. O da yine burada müşterilerini ağırlıyor ve müşterileriyle buluşmak için buraya gelmiş. Yani buradaki durum böyle arkadaşlar. Bakın yine bir uçak iniyor. Size şöyle uzaktan da olsa göstereyim. Ama bu uçağın da modelini merak ettim ben. Yakalayabilenler varsa yazsın bakalım. Evet yine Cirrus'a doğru geldik. Fuar turumuzu bitirirken. Bu Cirrus'u ben çok seviyorum. Allah inşallah hepinize nasip eder bundan bir tane almayı. Gerçekten çok güzel bir uçak. Çok rahat ya. Yani gerçekten iki pilot koltuğu ama bir pilot uçabiliyor bu uçakta. Bir yolcu önde, iki yolcu arkada ve en arkada da 3 koltuk var. Ve de tek jet motoru var arkadaşlar. Bakın bu arkamda bazı yerler var, tamam mı? Bunlar fuar standı gibi ama aslında mesela değil. Şu anda dolu değil. Niye? Çünkü bunlar Dubai Air Show için dizayn edilmişti ve o zamanlar doluydu ve bunların hepsinde işte Emirates bir tanesinde Lockheed Martin vardı. Şu anda yine kullanılıyor ama birkaç tanesi kullanılıyor. Şöyle döndüğümüz zaman bakın burası boş. İşte burası mesela yine boş. Böyle camdan bir stand. Stand da demek bunlara yanlış oluyor. Şalet diyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Burası da Lockheed Martin'in de. Evet arkadaşlar, Business Aviation fuarı böyle oluyor. Özel jetler biraz daha kapalı bir devre bir fuar. Yani burada müşteriler, satıcılar, operatörlere destek veren yer hizmeti firmaları, zaten herkes birbirini tanıyor. Havacılık zaten küçük bir dünya. Özellikle iş jeti
tarafı çok çok daha küçük bir dünya. Bunu özellikle profesyonellerle konuşunca da çok daha iyi fark ediyorum. Şu anda da bu fuarın kapalı alanındayım arkadaşlar. Burası tabii ki daha konforlu. Güneşin altında vakit geçirmek birazcık yorabiliyor. Şimdi size birazcık da burayı göstereceğim. Burada neler var? Burada da yine standlar var ve maket mesela. Burada bir 747 görüyorsunuz. Bu firma zannediyorum demek istiyor ki biz bu uçağı mesela yapabiliyoruz. Kabinini bu şekilde getirebiliyoruz. 747'nin işte bayağı da enteresan yapmışlar. Şöyle bir ortada mesela tek kat. Şuraya doğru geldiğimiz zaman 2 kat oldu tekrar. 747. 747 mi ya bu? Evet 747. Çok enteresan. Arka tarafında da 2 kat yapmışlar. Her neyse ön tarafında da zaten 747'nin 2 kata müsait yapısı nedeniyle gayet güzel bir şekilde burada maket olarak sunmuşlar. Şöyle bir diğer taraflara kısaca bakacak olursak. Demin dedim ya size bakın bu özel jet operatörleri var. İşte onlara hizmet verenler de burada. Hatta Türkiye'den de birkaç firmamız burada katılmış ve hizmetlerini, ürünlerini pazarlıyorlar. Burada şimdi size göstereceğim bakın küçük jetler için pushback arabası gördüm az önce. Onu bir göstermek istiyorum size. Mesela bu firma gelmiş ve ürününü sergiliyor burada ve diyor ki ben uçakları çekeriz. Elektrikli bir araç. Buradaki bu kumanda vasıtasıyla kullanılıyor. Bakın böyle ileri geri alıyor. Ve de lambası da var. Gayet güzel. 6 tonluk bir uçağı gayet rahat çekebiliyormuş arkadaşlar. Ve büyük bu pushback arabalarının yapabildiği her şeyi 6 tonluk bir uçağı şu resimde gördüğünüz gibi yapıyor. Beyefendi de bize gösterdi. Sir, thank you so much for demonstration. Have a nice day. İyi fuarlar dilediğimi, bol satışlar dilediğimi ilettim arkadaşlar. Ve ben turuma devam ediyorum. Buradaki iş havacılığının geleceği, dünü, bugünü, yarını konusunda konuşuyorlar. Mesela şu anda konuşan beyefendi Royal Jet'in CEO'su ve de onun hemen solundaki, soldan ikinci beyefendi Comlux'un CEO'su. Ve işte burada temennilerini iletiyorlar. Bu sektörün geleceğiyle ilgili konuşuyorlar. Ve biz de burada şu anda bakıyorum size neler gösterebilirim diye. Biraz dağınık bir fuar. Sadece ilgilisinin bilgisini olduğu için böyle bir vlog gibi oldu ama artık kusura bakmayın. Belki sevenleriniz de olmuştur bu tarzı. Size göstermek için elimden geldiğince hızlı bir şekilde bütün fuarı göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle bir de diğer tarafta şu pushback arabası vardı ya az önceki. Onun büyüğü var. Bir onu göstereyim size. Özel jetleri çekmek, itmek, işte apronda taşımak için kullanılan araçlardan bir tanesi. Zannediyorum bu da elektrikli. Evet, durumlar böyle. Middle East Business Aviation. Çok fazla dikkatinizi çekecek bir şey oldu mu bilmiyorum. Dışarıdaki uçaklar belki ilginizi çekmiştir. Onları da tek tek incelemek isterim ama dediğim gibi hem vakit yetmez hem de çok izin alamıyoruz. Şundan dolayı mesela zaten 2 gün burada oluyor mesela şirket ve de o 2 gününü full doldurmuş oluyor müşterileriyle ama Boeing Business Jet'i ve Airbus'ı çekmek istiyorum. Evet, bu videodan benden bu kadar şimdilik. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Burası Middle East Business Aviation fuarının yapıldığı kapalı alan. Aynı zamanda Dubai Air Show'da yine burada yapılıyor ama o zaman gerçekten çok daha büyük oluyor. Size inşallah nasip olursa önümüzdeki yıl Dubai Air Show'da gelip 2025 yılında özür dilerim çekmek istiyorum. Şimdilik bu videodan benden bu kadar. Size fuarı elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Daha sonrasında da yorumlarınızı merakla okuyacağım. Bakalım beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.